Merhaba ruh parçam, kanalıma hoş geldin. Bu video ne zaman hak ettiğim olacak diyen terazi burçları için geliyor. Bu zamansız bir zamana ne zaman izlersen izle mesaj işte tam da o ana uyarlanacak şekilde çalışan bir video olacak. Hazırsan niyetini al, odaklan. Hayal ettiklerini, isteklerini ve kendini düşün sevgili terazi. Hazırsan hemen senin için kartlarımı açıyorum. Videoyu sonuna kadar izle. Yorumlarda sorun varsa özellikle belirtebilirsin. Niyetine kart açıp yorumlarda sorularını cevaplıyor olacağım. Hemen şöyle kartlarını açalım. İlk olarak bakalım sevgili terazilerin enerji alanında ne var? Genel enerjin bize neler veriyor? Şimdi öncelikle genel enerjine baktığım zaman zihninin çok yorgun olduğunu görüyorum. Kılıç dokuzusu özellikle uykusuz geceler ve fazla düşünmek, keşkeler demek, bir konu kafanın içinde defalarca dönüp durmuş. Hemen arkasından gelen kart kılıç onlusu. Bir şey zihninde zaten bitmiş sevgili terazi. Ama sen o bitişi kabullenmekte zorlanmışsın. Bu bir ihanet olmak zorunda değil. Ama burada bir hayal kırıklığı var. Ben bunu hak etmedim hissiyatı daha çok. Para beşlisi burada çok net olarak konuşur. Yalnız hissetmek, dışlanmış hissetmek, desteksiz kalmış gibi hissetmek. Ama bu kartın gizli mesajı şudur. Kapı açık, yardım var ama sen kafanı eğdiğin için hiçbirini görmüyorsun. Ve en kritik kart kılıç ikilisiyle geliyor. Sen karar vermemek için aslında karar vermiyorsun. Bir gerçeği görmemek için gözlerini kapatmışsın. Kalbin bir şey söylüyor, mantığın başka bir şey. Ama artık burada kalma hali seni daha da çok yoruyor sevgili terazi. Burada zihinsel döngün kapanıyor. Bir hayal kırıklığı son seviyesini yaşamış gibi görünüyor ve yakın dönemde önünde bir seçim var. Ya aynı düşünceyi tekrar yaşayacaksın ya da tamam deyip yeni bir sayfa açacaksın. Bu bir son gibi hissettirdi ama aslında burada bir netleşme var. Hemen şöyle kartlarına devam edelim. İlk gelen kartın asılmış adam ile geliyor. Burada çok güçlü bir bekleme enerjisi mevcut. Ama bu bekleme boşuna değil. Bir süredir askıda kalmış bir konu var. Bir başvuru, sonuç, onay, terfi, proje olabilir. Sanki onu durmuş gibi hissediyorsun ve öyle de görünüyor. Ama bu duruş ceza değil sevgili terazi. Bu bir bakış açısı değişimi aslında. Evren seni bekletmiyor. Seni hazırlıyor olarak görünüyor. Asa dokuzusu burada gerçekten çok yorulduğunu, ben daha ne kadar sabredeceğim dediğini bizlere gösteriyor. Ama bu kart son direniştir. Yani pes etmene çok az kalmışken aslında başarının çok yakın olduğunu söyler. Burada vazgeçme enerjisi var ama vazgeçersen tam son metreyi kaçırırsın der kartın enerjisi. Aşıklar kartı kariyer alanına bu noktada baktığım için iki seçenek demektir. İki iş, iki yol, iki karar ya da kalbinle mantığın arasında bir seçimden bahseder. Ve bu seçim kaderi değiştirecek türden bir seçim olacak. Son kartın kupa sekizlisi kariyer alanı için. Bu kart bir şeyleri geride bırakmadan büyüyemeyeceğini söylüyor. Artık seni tatmin etmeyen bir ortam, bir görev ya da bir beklenti var. Sen duygusal bağlılık yüzünden kalıyorsun ama iç sesin sana git diyor olabilir. Bu kombinasyon bize der ki sevgili terazi, kararsız kalırsan askıda kalmaya devam edersin. Ama net seçim yaparsan kariyer alanında önün açılıyor. Ve şunu da eklemek isterim ki iş ortamında
Herkes senin kadar saf niyetli değil. Yorgunluğu fark eden biri bunu avantaja çevirmek isteyebilir. Planlarını herkese açma, kararlarını olgunlaştırmadan paylaşma lütfen. O yüzden kariyer alanında büyük bir yön değişimi enerjisi var. Ama bu değişim sen tamam dediğin an başlayacak olan bir değişim. Şimdi aşk hayatına bakalım. Aşkla alakalı kartlar bize neler verecek sevgili terazi? Bu konuda sanki biraz güzel günler geliyor diyebilirim. Evet, belki şu an kariyerle alakalı ya da genel ruh haliyle alakalı biraz sıkıntı enerjisi veriyor. Ama aşkla alakalı böyle bir tık daha iyi hissettim. Burada çok güçlü bir ateş enerjisi var sevgili terazi. Yani tutku, hareket, ego, gurur ve ben buradayım diyen bir enerji. Asa altılısı bu kart aslında zafer kartlarından biridir. Aşkta bir taraf kazanmak istiyor, haklı çıkmak, görülmek, seçilmek istiyor. Bu ya sen olabilirsin ya da karşı tarafın gururu devrede olabilir. Ama net bir şey var. Bir taraf beni fark et diyor ve bunu görmek gerekiyor. Belki de fark et diyen taraf sen de olabilirsin. Asa Prensi burada mesaj, adım, flört enerjisini getiriyor. Bu kart yeni bir başlangıç istediğini gösterir. Bir konuşma başlatma, bir ateş yakma. Ama biraz sabırsızlık da var. Bir şeyler hemen olsun istiyor olabilirsin. Ama temkinli olmakta her zaman fayda vardır. Bir diğer kartın asa dörtlüsü. Bu çok önemli. Bu kart ciddi bir potansiyel gösteriyor. İlişkiyi sağlam zemine oturtma enerjisi, ciddiyet, birliktelik, hatta resmileştirme ihtimalinden bahseder. Yani bu flört enerjisi boş değil, altı dolu bir enerji. Sonda açılan kartın burada evet bir düğüm var. Bir taraf kendini sıkışmış hissediyor. Ya olmazsa, yine üzülürsem, geçmiş korkuları şu anki potansiyeli kilitliyor da olabilir aslında burada. Burada zihinsel bir hapishane var. Gerçek bir engel değil. Korkuların yarattığı bir sınır da olabilir. Ve aşk hayatında aslında şu anda güzel bir potansiyel var. Adım enerjisi var, ciddiyet ihtimali var ama korku da var. Eğer biri geri gelmek istiyorsa gururu yüzünden bekliyor olabilir. Eğer yeni biri varsa senin çekingenliğini hissediyor olabilir. Burada zafer cesur olanın olacak da diyebiliriz. Şimdi özellikle burada ilişkisi olan terazi burçları için de aşk demişken tabii ki hemen şöyle ilişkisi olanlar için de bir açılım yapalım. Bu enerjinin üstüne bakalım. İlişkisi olan terazilere hangi kartlar geliyor? Tabii burada özellikle içsel ve çok derin bir sorgulama olduğunu söylemem mümkün. Çünkü ilk kart ermiş enerjisiyle geliyor. İlişkisi olan terazi burçları için son dönemlerde özellikle böyle bir içe çekilme, sessizliğin arttığı, biraz kendi alanıma ihtiyacım var dediğim bir enerji görünüyor aslında. Bu bir kopuş değil, bir düşünme sürecinden bahsediyor. Kupa altılısı burada geçmiş güzel anıların hala güçlü, bağların kopmadığı ama geçmişte yaşanan bir konunun tekrar gündeme gelmiş olabileceğinden bahsediyor. Eski bir kırgınlık ya da eski bir mesele enerjisi. Asa sekizlisi burada konuşma enerjisini getiriyor. Beklenen mesaj, yüzleşme ya da açık bir konuşmanın kapıda olduğundan bahsediyor. Ve o yüzden bu ilişkinin konuşarak toparlanacağını söyleyebilirim sevgili terazi burcu. Ama bu konuşma ertelenirse o zaman birleşmenin zamanı da uzuyor olarak görünüyor. O yüzden bu dönemde geri çekilmektense kalbimizden geçenleri partnerimize dile getirmekte fayda olduğunu söylüyor kartlar. Kupa beşlisi
aslında taraflar arasında ikinizden birinin bir hayal kırıklığını tamamen bırakamadığını söylüyor. Sanki karşı taraf ya da siz, bilemiyorum, affetmiş gibi yapmışsınız ama içten içe iz kalmış olarak görünüyor. Eğer aranızda bu dönemde ciddi konuşmalar yapılmazsa aynı konular tekrar tekrar gündeme gelebilir. O yüzden ilişkisi olan terazi burçlarına şunu söyleyebilirim. Daha çok içe atma enerjisi var. Bir plan yapılabilir, bir yolculuk, ortak bir karar ya da bir adım. Ama önce ilişkinizdeki geçmişi, geçmiş hayal kırıklıklarını net konuşmalarla temizlemeniz gerekiyor. Ve ilişkinizle alakalı güzel giden hiçbir şeyi başkalarınıza anlatmayın der kartlar. Çünkü nazara açık bir enerjiniz var. O yüzden sessiz büyüyen şeylerin daha sağlam olduğunu asla unutma. Hal böyleyken bekar teraziler için de hemen şöyle kartlarımızı bir karalım. Bakalım bekar teraziler için kartlar bize ne söyleyecek? 3 kart açacağım sevgili bekar teraziler. Hadi bakalım hangi kartlar geliyor? Güç kartı, kupa dokuzlusu ve para ikilisi. Bu noktada şöyle bir durum var. Çok tatlı ama bir o kadar da dikkat isteyen bir enerji var. Önce şunu söyleyebilirim. Sen artık eski sen değilsin. Daha kontrolsün ve daha seçicisin. Duygularını yönetmeyi öğrenmişsin. Bu kart aslında artık ben kendimi kaybetmem diyor sevgili terazi. Bir diğer kartın kupa dokuzlusuyla geliyor. Aslında bu bir dilek kartı. Kalbinden geçen bir kişi var ya da böyle biri olsun diye niyet ettiğim bir niyet. Ve evren diyor ki sevgili terazi, bu istek boş değil. O yüzden doğru kişiye doğru şekilde niyet et. Dileğini, niyetini belki de dile getirmen gerekiyor. Bir sonraki kart para ikilisi. Burada bir kararsızlık mevcut. İki kişi arasında kalmak ya da hayatım zaten yoğun, ilişkiye yer var mı diye düşünmek. Burada aslında sana denge kurma sınavı getiriliyor. Bir yandan duygusal olarak tatmin olmak istiyorsun. Bir yandan da özgürlüğünü bırakmak istemiyor olabilirsin. Evet, bekar teraziler için yeni bir başlangıç potansiyeli var. Ama geçmiş korkular değil, bilinçli seçim yapma evresi var. Sen artık beni seç demiyorsun, ben seçiyorum diyorsun sevgili terazi. Evet, bu çok güçlü bir durum ama şunu unutma, kalbinle mantığın arasında ip cambazı gibi yürürsen fırsatları kaçırabilirsin. O yüzden net olmak bu dönem senin için çok önemli. Bir de son olarak enerji ve sağlık alanına bakmak istiyorum. Sonra birlikte kapanış yapacağız. Hadi bakalım enerji ve sağlık alanında hangi kartlar açılıyor? Şimdi duygusal olarak çok derin olduğunu söyleyebilirim. Ama son zamanlarda duygularını aynı şekilde içinde de tutuyorsun. Dışarıdan sakin görünüyorsun ama iç dünyan çok yoğun. Birikmiş duygular sende ve bedeninde yorgunluk yapabilir. Yani hem zihnine hem bedenine yorgunluk yapabilir. Özellikle omuz boyun hattında ağırlık enerjisi mevcut olarak görünüyor. Aynı zamanda enerji yönlendirme gücün var. Neye odaklanırsan onu büyütürsün. Negatife odaklanırsan kaygı artar. Hedefe odaklanırsan gücün artar sevgili terazi. Enerjinin kontrolü sende der büyücü kartı. O yüzden ritüelden çok niyet senin üzerinde çalışır. Bunu asla unutma. Ve para sekizisi aslında burada şifa emek ister. Uyku düzeni, su tüketimi, rutin oluşturma. Disiplinli olduğunda bedenin hemen toparlanır. Bu kart aynı zamanda üzerindeki ağır enerji temizlenebilir der. Burada sizlere tabii ki şöyle nacizane bir tavsiyem var. Bir akşam ılık duş alırken son bir dakikada
suyun aktığını hayal ederek bana ait olmayan tüm enerjiler akıp gitsin diye lütfen niyet edin. Ya da bir gününü gerçekten sessiz bir şekilde geçir sevgili terazi. Sen empatik bir burçsun. Lütfen herkesin yükünü alma. Evet. Hemen şöyle devam edelim. Sadece 2 kart açacağız sizler için. Aslında bu son 2 kart sizin kapanış mesajınız olacak. Açılımın özetini aslında sizlere bildiriyor olacak. Zihinsel olarak çok yorulduğunuzu görüyorum. Bir bitiş yaşamış olabilirsiniz. Bir hayal kırıklığı içinizden geçmiş, kararsız kalmışsınız, askıda kalmışsınız. Ama bütün kartlar bir şey söylüyor. Bu duraksama ceza değil, bu bir dönüşüm. Sabretmek kartı, her şey zamanında. Sen hız istedin, evren olgunlaşma verdi der. Ve kelebek kartı, bu kart çok net. Sen aynı kişi olarak çıkmayacaksın bu süreçten der. Bir versiyonun kapandı, daha güçlü, daha net, daha seçici bir versiyonun doğuyor olacak sevgili terazi. Aşkta korku çözülürse ciddi bir zemin var. Kariyerde seçilim yapılırsa yönün açılıyor. Enerjide kontrol sende ve bundan sonrası için sen adaletsizliğe uğradığını düşünmüş olabilirsin. Ama aslında terazinin kefeleri görünmeden ayarlanmış. Geciken şey reddedilme değildi. Bunu asla unutma. Daha doğru zamanı bekliyordu. Bazı gecikmeler kaderin korunmasıdır ve artık şunu hissedebilirsin. Adalet yerini buluyor. Bugünlük bizden bu kadardı. Evet, enerjinizde bir ağırlık olduğunu söylemem mümkün. Gerçekten hani kartları açarken ve yorumlarken çok ağır bir enerji hissettirdi. Bir önceki okumada da yine bu tarz bir şeyler olmuştu. Kendinizi okuyup şifalandırmayı ihmal etmeyin. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.